Günaydın. Ben Soprano. Milano tren istasyonundayım. Piacenza'ya gidiyorum. Benimle gelmek ister misiniz? Piacenza, Emilia-Romagna bölgesinin yaklaşık 103 bin nüfuslu şehri. Kentin ismi İtalyanca hoşa gitmek anlamına gelen Piacere'den geliyor. Po nehrine kıyı olan Piacenza, Milano Politeknik Üniversitesi'nin bir kampüsüne de ev sahipliği yapıyor. 1122-1233 arası inşa edilmiş Emilia-Romagna'nın en büyük Romanesk katedralini görüyorsunuz. Dış cephenin alt kısmı pembe Verona mermerinden, üst kısım kum taşından yapılmıştır. İç mekandaki sütunlardan bazılarının inşası ticaret loncaları ya da bireysel vatandaşlar tarafından finanse edilmiştir. İçerideki en antik tablolar 13. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 2015'te katedralin Kronos isimli bir müzesi açılmış. Morazzone ve Guercino'nun yaptığı fresklerin olduğu kubbeye bu müzeden çıkılıyor. Ama o konuya sonra geleceğiz. Yukarıda gördüğünüz fresk Ludovico Carracci'ye aittir. ...1281 tarihli Palazzo Gotico'nun aslında ilk tasarıya göre dörtgen olması gerekiyormuş ama veba salgınından dolayı proje yarım kalmış. Belediye temsilcilerinin toplantılarında kullanılması için sadece kuzey cephesi inşa edilmiş. Piazza Cavalli'nin yani at meydanının adı, meydana konulan Alessandro ve Ranuccio Farnese düklerinin 2 adet at üstünde bronz heykelinden gelir. İrlandalı bir azizeye adanmış bu kilisenin 9. yüzyılda var olduğu biliniyor. İskoç kökenli Piskopos Donato de Fiesole, kuzeyden gelen hacıları burada ağırlıyormuş. Kubbedeki fresk İsa'nın yükselişi konunudur. Bunun yanında bazı barok dönem sanatçılarının da eserleri kilisede görülebilir. Bir pizzacıda Napoli usulü margarita pizza molası veriyorum çünkü çok yoruldum. San Sisto Kilisesi'nin temeli 874 yılında bir Benedikten kadın manastırının kurulmasına dayanır. Yandaki manastır ve hastane askeriye aittir ve ziyarete kapalıdır. İç mekanda Antonio ve Vincenzo Campi tarafından yapılmış freskler içeren çapeller vardır. İkinci transeptte Düşeş Avusturyalı Margarita'nın 1587'de yapılmış mozolesi vardır. Palazzo Farnese 1556'da Ottavio Farnese'nin sarayı olarak kullanılmaya başlanmış. Bugün ise heykellerin, fresklerin Farnese koleksiyonlarının bulunduğu büyük bir müze olarak kullanılıyor. Müzede Botticelli, Correggio, El Greco gibi sanatçıların eserlerini görebilirsiniz. Vaktim kısıtlı olduğu için sadece 1300'lerde yaşamış İskenderiyeli Aziz Katerina'ya adanmış şapeli, zengin süslemelerle dolu tavanlarıyla dük dairesini ve 16. 19. yüzyıl arası İtalyan ve diğer ülkelerin müthiş seramik ve cam koleksiyonlarını görebiliyorum.
San Francesco d'Assisi Bazilikası 1278-1363 yılları arası Fransisken tarikatı için inşa edilmiş. Bologna'daki San Francesco Bazilikası'na benzer mimari özellikler taşır. Kont Agostino Landi 1547'de kendisi ve diğer soyluların Dük Pierluigi Farnese'yi öldürdüğünü bu kilisede duyurmuştu. ...350-375 yılları arası inşa edilmiş Sant'Antonino Bazilikası, 850 yılına kadar katedralin görevini üstlenmiş. Sonra katedrali şehir surlarının içine taşımak istemişler. Dolayısıyla bütün stratejik önemini kaybetmiş. Gördüğünüz 1622 yılında Modenalı Camillo Gavazetti tarafından dekore edilen taban, İsa'nın zaferi konuludur. Kilisede bulunan eserlerin birçoğu Palazzo Farnese Müzesi'ne taşınmıştır. Klimt'in Bir Genç Kadının Portresi yağlı tablosu 1997'de çalınmış, 2019'da ilginç bir şekilde galerinin dış duvarında bulunmuştu. Bugün Ricci Oddi Modern Sanat Galerisi'nde bu tabloyu görebilirsiniz. San Savino Bazilikası'nın olduğu yerdeki ilk bazilika, M.Ö. 4. yüzyılda Aziz Savino'nun isteğiyle yapılmış. Kilisenin içinde de Savino'nun bronz bir heykelini görebilirsiniz. Bir merdivenle erişilen kript bölümünde zodyak işaretleri içeren mozaikler vardır. Ayrıca dövüş sahneleri, bir satranç oyunu ve İsa'yı temsil eden mozaikler de vardır. Ana sunağın üzerinde 12. yüzyıla tarihlenen anonim ahşap bir haç vardır. Piacenza, Bologna-Milano yolu üzerinde her iki bölgeyle kuvvetli ilişkileri olan bir şehir. Bu sebeple Leonardo da Vinci, Codice Atlantico eserinde bu şehirden geçit toprağı olarak bahsediyor. Bu coğrafi özelliği sebebiyle şehir her zaman askeri stratejik öneme sahip olmuş. Piacenza Katedrali'nin kubbesindeki müthiş Guercino fresklerini görebilmek için Kronos Müzesi'ne gittim. Ama ne yazık ki bu bölüme çıkabilmek için bir gün önceden randevu almam gerektiğini öğrendim. Bu yüzden bu müzeyi başka bir sefere bırakma kararı aldım. Akşamüstü güneşinde Duomo Meydanı'nda dondurma yiyerek günü kapatıyorum. Trene binip Milano'ya geri dönüyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.